Hü dost, kanalımıza hoş geldiniz. Bu programda sizlere Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin halifesi Abdal Musa Baba Sultan'dan bahsedeceğiz. Kim nice bilir hangi soydanız, ne zerrece oddan ne de sudanız. Bizim meftunumuz marifet söyler, biz Horasan mülkündeki boydanız. 7 deniz bizim keşkülümüzde, hacım umman ise biz de göldeniz. Hızır İlyas bizim yoldaşımız, ne zerrece günden ne de aydanız. 7 tamu bize nevbahar oldu, 8 uçmak içindeki köydeniz. Bizim zahmanımıza merhem bulunmaz, kudret okundaki gizli yaydanız. Turda Musa durup münacat eyler, neslimizi sorar iseniz hoydanız. Ali geldi adım bahane, güvercin donunda kondum cihane. Abdal Musa oldum geldim zamane, arifler anlar bizi nice sırdanız. Okuduğumuz bu nefesten de anlaşılacağı üzere Abdal Musa Sultan Horasan erenlerimizden olup bir süre Hoy'da kaldıktan sonra Anadolu'ya gelmiş Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin ünlü ardalarından yani halifelerindendir. Annesinin adı Sultan, babası Hasan Gazi, bacısı Hüsniye Bacı'dır. Bektaşi kaynaklarına göre Abdal Musa, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin akrabası olup Hünkâr'ın Hakk'a yürüyüşünden sonra Suluca Karayürük'teki pir evine gelerek Kadıncık Ana ile uzun süre muhabbetlerde bulunmuş ve Bektaşiliğe dair tüm bildiklerini Kadıncık Ana'dan öğrenmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Abdal Musa, Abdal Murat, Geyikli Baba ve Alperen dervişleri Orhan Gazi ile birlikte 1326 yılındaki Bursa'nın fethine katılmış ve kendilerine fetihte gösterdikleri üstün başarılardan dolayı Bursa'da vakıflar verilmiştir. Hilmi Ziya Ülgen'e göre Orhan Gazi der ki, baba ve dervişlerin fetihte büyük faydaları oldu. Geyikli Baba meyhordur, içsinler diyerek kendilerine 2 katır yükü, rakı ve şarap vakfetmiştir. Tarihçi Nezihe Araz ve birçok kaynak Abdal Musa'nın ilk defa Bursa'nın fethinde elifi tac giydiğini, ocağa yeni katılan Yeniçerilere börk giydirdiğini ve Yeniçerilerin Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi pir olarak tanımalarında Yeniçerilere Hacı Bektaş köşekleri denmesinde Abdal Musa'nın çok büyük rolünün olduğunu yazar. Yine Joseph von Hammer, tarihçi Ali ve Şemseddin Sami gibi tarihçiler bugün üzerinde Abdal Musa Baba Camii ve türbesi olan yerde Baba Sultan'ın Bursa'da kaldığı dönemde irşat faaliyetlerini yaptığı büyük bir tekkesinin olduğunu yazarlar. Osmanlı Devleti'nin ve Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda etkin rol alan Abdal Musa, fetihten bir müddet sonra hükümet merkezi olan Bursa'da yeni ortaya çıkan ulema sınıfından rahatsız olmuş ve Bursa'dan ayrılarak Tahtacı Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Aydın, Muğla, Denizli yöresine hicret etmiştir. Kaynaklarda Muğla Yatağan Baba tekkesinde hizmet ettiği ve Ege yöresinde iken Aydınoğlu Umur Bey'in 40.000 kişilik ordusunu kara kazanında kaynattığı aş ile doyurduğu ve bu marifetiyle ordu içinde çok büyük şöhret kazandığı yazılır ve söylenir. Ege yöresinde uzun yıllar hizmet ettikten sonra Antalya Elmalı Tekke köyüne yerleşerek dergahını kormuştur. Rivayete göre Tekke yöresi Aliye Sancak Bey'in oğlu Gaybi Bey avlanırken bir geyik görür. Peşine düşer ve geyiği ok atıp koltuğundan yaralar. Geyik yarasından kan akarak kaçar. Ancak Gaybi geyiği kovalamaktan vazgeçmez. Nihayet kan izlerini takip ederek Abdal Musa Sultan'ın dergahına gelir ve bir çadırdan içeri girer. Oradaki dervişlere vurduğu geyiği sorar. Dervişler biz görmedik derler. Yerde kanları gören avcı bu duruma hem şaşırır hem de kızar. Israrla avını ister. Bu sırada geyiğin girmiş olduğu çadırdan seslenen Abdal Musa Sultan avcıyı yanına çağırır. Avcı Gaybi baba erenlerin yanına gider ve meramını anlatıp yaraladığı avını talep eder. Baba Sultan ona peki sen okunu tanır mısın diye sorar. Gaybi de elbette tanırım der. Bunun üzerine Baba Sultan koltuğunun altındaki kanlı oku çıkartıp ona verir. Gaybi okunu tanır
ve bu kerameti görünce karşısında büyük bir mürşidi kamil olduğunu anlar ve hemen Baba Sultan'ın elini öperek avcılığa tövbe eder. Ondan el alır, önce muhibbi sonra da derviş olur. Gaybi'nin bey babası bu durumu duyunca çok öfkelenir ve yaman bir pehlivan olan adamlarından Kıla İsa'yı Abdal Musa Sultan'ı tutup getirmesi için gönderir. Kılağlı İsa kibir ve öfkeyle dergahın kapısından nar atıp bağırıp çağırınca atı bu saygısızlığa dayanamaz. Ürker ve geri dönüp koşmaya başlar. Pehlivanı üzerinden atar. Ancak ayağı üzengiye takılı kalan İsa'nın başı taşlara vura vura ölür. Atı saraya geri döndüğünde Kılağlı İsa'dan geriye sadece üzengiye takılı bir bacak kalmış olduğunu gören tekke beyi en güvendiği adamın bu şekilde ölmesine çok üzülür ve öfkeyle ordusunu harekete geçirir. Abdal Musa'yı yakarak yok etmek üzere öbek öbek odunlar toplar ve çok büyük ateşler yakar. Öte yandan Abdal Musa'nın 300 kadar muhibi Baba Sultan'ı korumak ve onun yerine yanmak üzere yola çıkarlar. Onlarla birlikte dağlar, taşlar, ağaçlar da yürümeye başlar. Yanan ateşi gören dervişler birer birer gülben çekip semah dönerek ateşe atlarlar. Ancak ateş onları yakmaz ve söner. Bu manzarayı gören kaygısızın bey babası erenlerin kerametinden çok etkilenir ve yaptıklarına pişman olur. Abdal Musa Baba Sultan'ın elini öper, oğlunu orada derviş olarak bırakır ve yerine yurduna döner. Menkıbe'de Teke Bey'inin ruhunun kara canavar şeklinde görülmesi, iki pınardan bal ve yağ akması gibi birçok olağanüstü destansı anlatımlar vardır. Abdal Musa Sultan aslında tasavvufta yüzlerce örnekte olduğu gibi Gaybi Bey'i manevi olarak avlamıştır. Baba Sultan Gaybi Bey'inin adını Kaygısız Abdal olarak değiştirmiş ve yolumuza, edebiyatımıza kazandırmıştır. Kaygısız, mürşidinin Elmalı'daki dergahında 40 yıl hizmet ettikten sonra Baba Sultan'ın da icazetiyle yola düşer. Tüm Arabistan'ı gezer ve Mısır Kahire'ye giderek kendi dergahını kurar. Yine başka bir rivayete göre Abdal Musa günlerden bir gün uğradığı bir dağ köyünde görür ki insanlar susuzluk ve kuraklığa bağlı büyük bir kıtlık içindedir. Köylülerin durumuna üzülen Baba Sultan kuraklığa çare bulmak için asasını yere vurur ve asanın dokunduğu yerden uçar gibi hızlı bir su akmaya başlar ve burası büyük bir pınara dönüşür. Pınarı gören köylüler çok memnun olurlar. Ancak herkes suyun kendi tarlasına, kendi ovasına akıtılmasını ister. Köylüler arasında tartışmalar başlar. Bunu duyan Baba Sultan, köylülerin tartışmalarına son vermek ve ebedi dostluklarını sağlamak için suyun yazları Elmalı'ya, kışın ise Kaş Ovası'na akmasını sağlar. İşte bu iki farklı yöne akan suya bundan dolayı uçan su denir. 17. yüzyılda Tekke'yi ziyaret eden ünlü gezgin Evliya Çelebi diyor ki Elmalı'daki Abdal Musa Sultan Türbesi'nin altın alemi 5 saatlik mesafeden görünür. Erenlerin sandukasının baş ucunda Seyit olduğunu gösteren yeşil renkli imamesi durur. Dergahın içerisinde meydanevi, misafirhaneler, kiler, mutfak, ahır gibi birçok bina vardır. Etrafı geniş bağlık ve bahçeliktir. Dergahın mutfağında 40 derviş devamlı hizmet eder, misafirleri hiç eksik olmaz. Yapıldığı günden beri dergahın mutfağındaki ocak hiç sönmemiştir. Dergahın çok zengin vakıfları vardır. Bu vakıflarda 10.000'den fazla koyun, binlerce büyükbaş hayvan, deve ve 7 değirmeni vardır şeklinde yazıyor. Dergah maalesef 1826'daki Yeniçeri Bektaşi kıyımı esnasında kapatılmış ve tüm varlıklarına el koyularak talan edilmiştir. Abdal Musa Sultan dergahı Bektaşiler için çok önemli ve mücerret erkanının yürütüldüğü büyük dergahlardan birisidir. Yine bu dergahın diğer dergahlardan farklı ilginç bir özelliği de Elmalı'daki Alevilerden birisi dergahta bulunan Mücerret Baba'nın vekilliğini yapar ve tahtacıların başkanı olur. Bu kimseye mürebbi deriz. Mürebbi ünvanı aynı aileden gelen kişilere verilir. Kış mevsimi boyunca cuma geceleri bu dergahta cem yapılır. Bektaşi meydan odalarındaki 12 posttan 11.'si yani ayakçı postu Abdal Musa Sultan Baba makamıdır.
Antalya Elmalı Tekke köyünde bulunan türbenin iç kısmındaki Abdal Musa, annesi, babası ve bacısı ile Kaygısız Abdal Sultan'ın kabirleri bulunmaktadır. Diğer taraftan Bursa Yıldırım ilçesi Musa Baba Camii bahçesinde, Eskişehir Seyit Gazi Aslanbeyli köyünde olduğu gibi birçok yerde de Abdal Musa makamları bulunmaktadır. Yine ülkemizin farklı yörelerinde onun ismiyle anılan köy, kasaba, dağ, nehir ve orman isimleri bulunmaktadır. Örneğin Giresun-Gümüşhane sınırını oluşturan dağların zirvesi 3331 metre rakımlı Abdal Musa Tepesi'dir. Yine Giresun'da günümüzde ismi Piraziz olan ilçenin eski ismi Abdal idi. Bu da Abdal Musa Sultan'dan gelmektedir. Sözlerimizi Abdal Musa Sultan'ın öğütleriyle bitirelim. Yalan söyleme. Erenlerin sırrını sakla, herkese açma. Az söyle, sadık ol, mümin ol. Doğru yoldan ayrılma. Kavgalı yerden kaç, akde vefa et. Dostunu iyi seç, herkesle dost olma. Pirsiz adamlardan uzak dur. Sabret, sözünü düşün, sonra söyle. Uysal ol, münkire gönül verme. Dünya malına, mevkisine tamah etme. Elden geldiğince yalnız yemek yeme. Dünya işleri için devlet kapısına varma. Bana iyi desinler diye sofuluk satma. Sevgili dostlar, ilmimizin yettiği kadarıyla Abdal Musa Baba Sultanımızı sizlere anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi işiniz, güzel eşiniz, Hızır yoldaşınız olsun. Aşk olsun.